Ama şurayı bir göstermem lazım. Otostopa falan başlamadan şurayı bir görmeniz lazım. Dünyanın en güzel yolu musun mübarek? Bu nedir ya? Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kuş cıvıltıları, yemyeşil doğa, arkada dağlar. İnanılmaz bir yerde durmuşuz. İşte yolun getirdiği macerayı seviyorum. Otostopun da bu yönü güzel. Yorucu mu? Çok yorucu, evet. Aşırı derecede yorucu ama normalde arabayla geçerken belki fark edebileceğiniz detayları otostopta fark ediyorsunuz. İşte çok net bir şekilde görüyorsunuz o detayları. Size free karanlığın içerisindeyim. Bir araba aldı beni. Şanslıyım. Ama minibüs bir şey var mıdır benim gideceğim yerde bilmiyorum diyor. Yakın mesafeye gidiyor. Bilmiyorum. En azından yolu göstereyim. Gidelim bakalım. Ve arkadaşlar geldik ve sonunda Tayland'dayız. Arkadaşlar herkese yeni bir bölümden selamlar. Şu an öyle bir yerdeyiz ki Malezya'nın en kuzeyinde ufacık bir kasabadayız. Ve Amber da burada. Are you ready? Where we are right now? Kuala Perlis. Yeah, the northest point of Malaysia basically. Arkadaşlar Tayland sınırının dibinde ufacık bir şehirdeyiz şu anda. Buraya uzun bir feribot yolculuğuyla geldik. Bayağı mülteci teknesi gibi bir tekneye aldılar bizi. Langkawi Adası'ndan çok uzun bir feribot yolculuğuyla buraya ulaştık. Teknenin içerisinde acayip bir ortam vardı. Görüntüleri bırakacağım buraya. İnerken ki halimizi de bırakacağım. Acayip bir deneyimdi gerçekten. Şimdi buradan bizim farklı yerlere gitmemiz gerekiyor. Maalesef ki bugün farklı ülkelere gitmek zorundayız. Uzun bir aradan sonra, yani aylar sonra tekrardan farklı ülkelere gideceğiz. Siz belki bu süreci çok uzun bir süreç olarak izlemediniz ama video çekmediğimiz uzun bir dönem de oldu arada. Ve aylar sonra artık veda etmek zorundayız. Ben buradan kara sınırından Tayland'ın yolunu tutacağım. Amber ise Kuala Lumpur'a gidiyor. We are going to Kuala Lumpur from here. Yes. And after that? I'm going to Sri Lanka. So tomorrow morning. Yeah, tomorrow morning I will be in Colombo. In the capital of Sri Lanka. Yes. So are you excited? Time to say goodbye. Are you excited? Yes. Evet, böyle farklı ülkelere gidiyoruz maalesef. Bunu yapmak zorundayız yani. Benim oraya şu anda gidebilme durumum yok. O yüzden bir süre artık 1-2 ay ayrı seyahat edeceğiz ve sonrasında tekrardan buluşacağız. Zaten ara ara bunu yapıyoruz yani. Dünya gezerken bunlar oluyor. Böyle dostlar, yeni bir bölüm, yeni bir ülke ve yeni bir veda. Let's go. Let's go. Şurada yolun sonunda kocaman bir cami görüyorum. Burada taxi station varmış. Taksi değil, taxi. Malatya'da belli ki. Şimdi bir bakkal gördük. Ufak tefek atıştırmalık bir şeyler alacağız. Ondan sonra otobüs durağına gideceğiz. Amber'ın saat 4'te otobüsü var. Benimse saatim falan yok. Ben çünkü kara sınırına gideceğim. Bir minibüs, artık araba, motor ne gidiyorsa 2 saat kadar yol gitmem gerekecek onunla. Sonrasındaysa Tayland'ın Müslüman bir şehrine ulaşacağız. Hat Yai isimli. Tayland'da Müslümanların yaşadığı bir bölgeye varacağız. O da ilginç bir deneyim olacak. Macera başlıyor. Evet, bakın burası bahsetmiş olduğum market bu arada. Patlamış mısırlar hemen şurada. İçecekler falan bir şeyler alacağız şimdi buradan. Etrafta ufacık binalar var bu şekilde ve rengarenk. Kuala Lumpur'dan çıktıktan sonra genel olarak Malezya'da bu manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Herhangi bir ufak şehirde bir 5 dakika yürüyecekmişiz şu anda otobüs durağına doğru. Herhalde şu beyaz binanın arkasında bir yerde gitmemiz gereken yer. Hiçliğin ortasındayız arkadaşlar şu anda. Yani cidden hiçliğin ortasındayız. Otobüs terminalinde sadece 2 tane otobüs var. Başka da hiçbir şey yok şu anda. Amber'ın bileti var. Zaten o Kuala Lumpur'a gidecek önce. O yüzden şanslı. Ama
Ben ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Eğer ki sınıra buradan ulaşım yolu yoksa bütün yolu otostop çekmem gerekebilir ki halen daha 2 saat mesafedeyiz arabayla. Bakın sadece 2 tane otobüs var. Şimdi biz soracağız. Seçenekler neler? Umarım bu sıcakta yürüyüp otostop çekmek zorunda kalmam. Hopefully I have some option here. Hopefully, let's ask. Otherwise I have to walk and hitchhike to the border. Yeah, important. See you. Have a good trip. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi ben kendimi yollara vurdum yine arkadaşlar. Otostop çekmem gerekiyor çünkü otobüs falan yok buradan. Kuala Perlis şehrindeyim ben şu anda ve yani şehir bile denmez buraya. Görüyorsunuz 3-5 tane ev var. Maalesef ayrı yerlere gitmemiz gerekiyor bu sefer. Tamamen mecburiyetten tekrardan Tayland'a gidiyorum. Maalesef son zamanlarda son belki de 4-5 aydır işler çok yolunda gitmiyor benim için. Belli etmesem de son 4-5 aydır belki de 6 aydır zorlu bir sürece girdim. Belki de ben kendimi bu sürece soktum. Yani benim de ciddi hatalarım var. Afrika sonrası özellikle maddi olarak ve mental olarak çok yorulmuştum ve bir türlü bunu da atlatamadım. Bu süreçte videolar aksadı. Ben farklı para kazanacağım şeylere yönelmeye başladım. Farklı işlerde çalışıp para biriktirmeye vesaire çalıştım. Ama bir türlü maddi olarak kendimi bir güvenceye alamadım ve giderek daha çok yoruldum. Bu sefer ben farklı işlerde çalışıp para kazanmaya uğraştıkça, maddi olarak yorgunluğum devam ettikçe mental olarak da çok fazla toparlanamadım açıkçası. Şöyle bir şuradan karşıya atayım kendimi arkadaşlar. Bir ana yola atalım kendimizi. Ondan sonra rahat rahat konuşalım bence. Oh, bakar mısınız? Palmiye ağaçları, kokonatlar. Gerçekten etraf çok güzel şu anda. Hava da güzel şansımıza. 49 kilometre yol gitmemiz gerekiyor buradan kara sınırına kadar. Oha! Oha! Kocaman bir su monitör kertenkelesi geçti. Lan yılan sandım var ya, nasıl korktum. Evin yanındaki fosepik çukuru gibi olan yere girdi. Aklım çıktı bir an ya. Şöyle yürüyelim arkadaşlar, hazır gölge de varken kendimi otostop çekebileceğim bir yere atmam gerekiyor. Araçların durabileceği bir yere atmam gerekiyor ve bir an önce başlamam lazım çünkü saat ilerliyor şu anda. Konuyu arada kaynattığım gibi oldu. Devam o ki işler yolunda gitmiyor arkadaşlar benim için şu anda. Yani bir süredir yolunda gitmiyor. Çok güzel zamanlarım oldu tabii ki bu son 5-6 ay içerisinde. Maddi olarak da refaha kavuştuğum süreçler oldu. Ama işin sonunda hep ben ne diyeyim, dönüp dolaşıp aynı noktaya vardım ve bu beni gerçekten çok yordu. Ve artık benim bunu düzeltmem gerekiyor. Daha fazla içerik üreterek tekrardan bu kanalı toparlamam ve tekrardan bu kanalın beni gezdirecek noktaya gelmesi gerekiyor. Çünkü başka türlü bu süreçten çıkmam çok zor olacak. Gerçekten zorlanacağım. Ve o yüzden de şu anda aslında farklı bir ülkeye uçamıyorum ve Tayland'a gidiyorum karayoluyla. Çünkü en ekonomik gidebileceğim yer burası şu anda. İçerik üretmeye devam ederek, elimdeki videoları atarak, daha doğrusu şu anda elimde olan videoları atarak bu kanalı toparlamam lazım. Ve benim de gerçekten dinlenmem lazım. Maalesef çok isterdim ben de Sri Lanka'ya gideyim, yepyeni muhteşem doğası olan bir ülkeyi gezelim. Ama şu anda maalesef ki oraya gidebilecek imkanım yok. Eldeki imkanımla olabildiğince bir yere kapanıp Tayland'da elimde olan videoları atıp ve bu süreçte de yeni videolar çekmeye çalışacağım. Önümüzdeki süreçte bu kanalı toparlamam gerekiyor tekrardan. Görevimiz bu. Bunu sadece samimiyetten dolayı anlatıyorum. Hatta belki bilmiyorum bu kısımları koyar mıyım bile videoya. Yanlış anlaşılmayı istemem çünkü. Herhangi bir kimseden beklentim yok. Sadece beklentim videoları beğenmeniz ve yorum yapmanız arkadaşlar. Durumlar bu. 1 ay, 2 ay kadar artık toparlanacağız ve sonrasında kaldığımız yerden artık bilmiyorum hangi ülkeye gideriz.
dünyayı Amber'la da beraber keşfetmeye devam edeceğiz. Bu da güzel olacak. Bu arada Amber'ın otobüsü de gidiyor galiba. Şu markanın otobüsleri çok iyi arkadaşlar. Eğer ben konforlu bir otobüste yolculuk yapacağım diyorsanız Malezya'da kesinlikle tavsiye ederim. Burası neymiş ya bu arada? Nehir desem nehir değil. Kanalizasyon desem kanalizasyon değil. Buralar neymiş ya böyle? Tabii su kertenkelesi olur. Ne ararsanız olur yani şu suda. Arkadaşlar bir süredir ben yürümeye devam ediyorum şu anda. Galiba bir 500 metre kadar daha yürüyüp artık sınıra doğru giden otoyola atacağım kendimi. Buralarda otostop çekemiyorum çünkü az ileriden sola dönmem gerekiyor. Benim gitmem gereken yol diğer yönde. O yüzden bir süre yürümem gerekiyor. En son otostop çekeli ne kadar süre oldu gerçekten hatırlamıyorum dahi. Bayağı uzun bir zaman oldu otostop çekmeyeli. Bugün de planlar arasında otostop yoktu. Normalde Amber otobüsüne binecekti. Ben otobüsüme minibüsüne binecektim. Ne güzel. İkimiz de gideceği yere rahat rahat gidecekti. Ama bazen işler beklediğiniz gibi gitmiyor. Beklenmedik problemler çıkıyor yolda. Ve bu problemlere karşı çözüm üretmeniz gerekiyor. Benim de çözümüm bu şu anda. Ya buradan özel taksi tutup ona ciddi bir meblağ verecektim. Çünkü 50 kilometre yol gitmemiz gerekiyor. Her ne kadar Malezya'da taksi ucuz da olsa o kadar da ucuz değil yani. O yüzden iş başa düştü. Biraz yürüyüş, biraz otostop bugün. Varmamız gereken yere bu şekilde varacağız artık. Yol kenarında bir karpuzcu denk geldi. Aynı bizdeki gibi karpuzları dizmiş. Ekstradan yanına muz falan da dizmiş. Abi bu şekilde satıyor bakın. Hello. Bakın ekstradan sarı karpuz da var burada. Sadece tropikal ülkelerde görüyorsunuz bunu da. Bu ne meyvesi bilmiyorum. Kavuna benziyor. Yürümeye devam. Daha epeyce bir yolumuz var. Bakın otobüs durakları burada bu şekilde tapınak gibi yapmışlar. Farklı bir mimari. Tayland'a yaklaştıkça mimari de sanki oraya benziyor. İnanılmaz sıcak arkadaşlar. Gölgeye geçince biraz bir serinledim. Kendime geldim. Kameranın SD kartını değiştirdim. Biraz dinlenmiş oldum ve şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Şöyle atayım yola tekrardan kendimi. Şurada yine bir şeyler kıpırdıyor. Bakar mısınız? Hiç böyle arada boşluk yok ya. Yemyeşil orman gibi şu çalılıklar uzanıyor. Uzak kalmaya çalışıyorum biraz çünkü suyun da kenarı yılan falan bir şey çıkar. Şimdi başımıza bela almayalım. Gerçi insanlar da yaşıyor burada. Hemen şurada evleri var yani. Yemek falan satıyorlar. Herhalde bir şey olmaz. Manzaramız bayağı güzel bu arada. Arkalara doğru. Az önce şöyle bir yere ulaştım ben. Burası benim gitmek istediğim ana yol dostlar. Ve bu yolu bir 45 kilometre boyunca zannedersem takip etmem gerekiyor şu anda. Burada artık otostopa başlayayım dedim. Çünkü araçların durabileceği bir alan var en azından. Burada benim için durabilirler. Daha ileriye doğru gidersem hiçbir şey bulamama ihtimalim var. O yüzden artık bir süre burada bir şansımı deneyeceğim. Saat ilerliyor. Tayland buradan bir saat daha geride ve gün batımı çok daha erken buraya göre. Burada 7.30 gibi gün batımı gerçekleşirken Tayland'da 6.30'da falan oluyor bu anlayacağınız. O yüzden hava kararmadan en hızlı şekilde sınıra ulaşmak istiyorum. Ki sınırdan sonra da gitmemiz gereken bir yol var. O yüzden ne kadar hızlı gidersek o kadar iyi olacak bizim için. Ama gelen çok fazla araç yok gibi. Hadi bakalım bir araba daha geliyor.
Burada birisini durdursak sınıra kadar gitme ihtimalimiz var ama durdurabilir miyiz? Orasını göreceğiz beraber. Şöyle bir sıkıntı var ki geçenler sağa sola da dönebiliyor. Tamamı düz gitmiyor. Öyle bir yerdeyim ki köy yolları var galiba sağa sola doğru. Oraya doğru giden de çok fazla var. O yüzden ihtimal düşüyor aslında benim için. Şimdi ben şuradan bir 100 metre kadar daha yürüyüp daha ileriye geldim. Burada bir araç vardı, o gitti. Baktım boşluk var, dedim bari burada otostop çekeyim. Çok az araç geçiyor. Geçen araç sayısı çok az. Bazen 2-3 dakika araç geçmiyor. Sonra arka arkaya bu şekilde geliyor araçlar ama yine kesiliyor. Az önce bir araç durdu dostlar. Nereye gidiyorsun diye sordu ama mesafe çok uzak geldi adama. Ve arkamdaki restoranda da çalışan kadınlar vardı. Onlar da yardımcı olmaya çalıştılar bana. Merak ettiler, sordular. Güneydoğu Asya'nın insanı mükemmel. Şimdi ben burada beklemeyeceğim daha fazla. Çünkü burada vakit kaybediyorum ve haritayı biraz daha incelediğimde bu yolun aslında ana gidiş yolu olmadığını gördüm. Farklı bir yol daha varmış ileride ve oraya doğru yürüyeceğim. Muhtemelen 1-2 kilometre kadar yürümem gerekecek ama en azından daha çok arabanın geçtiği bir yere atabileceğim kendimi. Hemen şurada zaten tabelayı gördüm. Bir sonraki şehrin tabelası var. O yüzden maalesef biraz geri yürümem gerekiyor. Sonunda doğru yere geldim anlaşılan ki arkadaşlar. Buradan bir yerden artık otostopa başlayacağım. Galiba zamanında yol bu şekilde gidiyormuş. Sonra burayı kapatmışlar. Değişik bir şeyler yapmışlar. Harita da o yüzden karışıyor. Tam haritada doğru göstermiyor. Bir yeri gösteriyor, bir başka bir yeri gösteriyor. O yüzden işim biraz zor açıkçası. İnsanlara soracağım en kötü. Ama görünen o ki buradan benim bu tarafa doğru gitmem gerekiyor. Nerelerde geziyorum çok bir fikrim yok. Neyse ki internetim var ve Tayland'a geçtiğimde de internetim olacak. Çünkü Singapur, Malezya ve Tayland için isim almıştık biz İlk Singapur'a giderken ve kesinlikle Tayland'a gitme gibi planım yoktu o zaman. Amber'la beraber Sri Lanka'ya gideriz diye düşünüyorduk. Ama işler değişti. Şimdi Tayland'a da gidiyorum. Birden fazla ülkeyi kapsayan sim kartlar o yüzden çok iyi oluyor arkadaşlar. Çok kullanışlı oluyor çünkü işinizi görüyor yani. Bakın hiç planımda yoktu. Yolum Tayland'a düşüyor şimdi. Tayland'a gideceğim. Bu arada yine şurada bir restoran var. Galiba deniz ürünleri satıyorlar. Şu anda Ramazan olduğu için gündüz birçok yer kapalı. Şöyle göstereceğim bakın. Hello. Balıkları dizmişler böyle. Şunlar galiba deniz yosu mu? Ne bilmiyorum. Parlayan istiridyeler var. Kocaman kocaman karidesler burada. Thank you. Have a good day. Bakın arkada galiba Bismillah yazıyor Arapça. Bu bölge tamamen Müslüman bölgesi arkadaşlar. Zaten Malezya'nın çok büyük çoğunluğu Müslüman ve Tayland'ın da Malezya yakın kısımları Müslümanlardan oluşuyor genelde. Hatta Tayland'ın diğer bölgelerine göre biraz daha tehlikeli olduğunu söylüyorlar sınır bölgesinin. Çünkü biraz daha galiba ayrılıkçı gruplar varmış geçmişte. Çünkü kendilerini farklı olarak görüyorlar. Etnik kökenleri hakkında bilgim yok ama muhtemelen etnik olarak da farklılıklar olsa gerek bölgede. İlginç bir sınır bölgesi aslında burası. Çok büyük bir şehir yok çevrede. Çok güzel bir yer buldum ama araçlar biraz uzağımdan geçiyor. Beni ne kadar görüyorlar emin değilim ama bir yandan da kabak gibi ortadayım çantalarla falan. Zamanında komple Güneydoğu Asya'yı otostopla gezmiştim. Vietnam motorla gezmiştim. Bunun dışında Kamboçya'ya otostopla gezdim.
Hatta Vietnam'dan Kamboçya'ya da otostopla geçmiştim yine. Tayland'da çok otostop çektim. Malezya'da Kuala Lumpur'un yarı yoluna kadar otostopla gitmiştim. Hatta gece yolda kalmıştım. İnsanlar yardım etmişti bana falan. Otostopla çok ülke gezdim. Latin Amerika'yı komple otostopla gezdim. Yani Meksika'sından tutun da Brezilya'sına, Paraguay'ına, Arjantin'ine kadar her yeri otostopla gezdim. O yüzden çok değişen bir şey yok aslında benim için. Çok yabancı olduğum bir şey değil otostop. Beni o kadar zorlayacak bir şey de değil. Sadece ilk aracın durması ve şansınızın dönmesi önemli burada. Bakalım bizim için birisi duracak mı? Maalesef ki kolay kolay kimse durmuyor arkadaşlar. Hatta kolay kolay değil, hiç kimse durmuyor şu ana kadar. Yolun biraz daha daraldığı bir yere doğru ilerlemek istiyorum. En azından yol belki biraz daha dar olursa insanlar için durması da daha kolay olur. Daha rahat dururlar benim için. Aslında yeterince dikkat çekiyorum bence ama yol çok geniş ve insanlar sola doğru yanaşmakta sorun yaşıyor da olabilir. O yüzden biraz yürüyeceğim böyle. Belki ileride bir gölge bir yer bulursam benim için de daha rahat olur. Sadao I will go. Yeah. How many kilometers we will go in this way? Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. What I mean town lah, and then you ask somebody lah. Okay. Because I'm not familiar with Sadao. Sadao, Thailand. Yeah, Sadao, Thailand. Yeah, border. Border. Evet, sonunda bir araç durdu arkadaşlar. Yaşlı bir çift aldı beni arabasına ve bir sonraki kasabaya götürüyorlar beni. Dedi ki orada minibüs, otobüs bir şey bulabilirsin, orada sorarsın. Sonunda en azından klimalı bir ortama geçtim. Yaşlı bir abimiz ve eşi. Bu şekilde ilerliyoruz bakalım. Manzaralar çok güzel. Gerçekten muhteşem manzaralar var dışarıda ama güneşin altında uzun süre bekledikten sonra o manzarayı göremez hale geliyorsunuz resmen. Çok yakıcı bir güneş var. Arkadaşlar şimdi indim ben. Bye. Çok güler yüzlü insanlar ya. Çok gelmedik. Belki bir 3-5 dakika geldik yani arabayla. Zaten bayağı bir yaklaşmışım ben yürüyerek bu kasabaya. Ama kasabanın dışında bıraktılar beni. Ana yol hemen şurada ileride bir yerde kenarda. Tekrar ana yola bir çıkmayı deneyeceğim ama çok fazla yürüyebileceğim yer yok gibi geldi ana yolda. Çünkü viyadük tarzı bir köprü gidiyordu yukarıya doğru ve hiçbir şekilde araçların durabileceği boşluk yoktu. Bilmiyorum. Bir tekrardan bakmaya çalışacağım ana yola. En azından şu anda biraz daha büyük bir yerleşim yerindeyiz. Hemen yanımda bir AVM var. Burada bakın 7-Eleven'lar, kafeteryalar var. Ve bu şehrin bir otobüs terminali de var. Büyük bir otobüs terminali. Zaten ben buraya taksiyle gelsem mi diye düşünüyordum ama fotoğraflara baktım ve Google haritadaki yorumlara baktım. Hiçbir bilgi bulamadım buradan Tayland'a otobüs olup olmadığına dair. O yüzden vazgeçmiştim. En kötü baktım otostop çekemiyorum. O otobüs terminaline gideceğim ve orada şansımı deneyeceğim. Biraz uzun bir gün oluyor benim için şu anlık ama umarım değecek. Hello. Şimdi karşıya geçmem gerekiyor buradan ama normal şartlarda tabii ki yaya için böyle bir geçiş yolu yok arkadaşlar. Biraz koştura koştura geçeceğim. Karşımda devasa bir karakol var. Karakolun karşısında yola atlamak istemiyorum bu şekilde ama yapacak çok da bir şey yok. Çok fazla seçeneğim yok. Gitmem gereken yol benim anladığım kadarıyla şu yukarıdaki üst geçit aslında. Ama ileride o üst geçit bitiyor ve tekrardan yollar birbirine bağlanıyor. Eğer ki öyleyse bir şansım olur diye düşünüyorum. En azından denemek istiyorum biraz daha. Saat şu anda 5 civarı. Epey ilerledi ama halen daha vakit de var. Ve sınıra da biraz daha yaklaştık. O yüzden biraz daha şansımızı zorlayalım bakalım.
Başardım. Sonunda o yolların birleştiği noktaya geldim. Sağ tarafımda yemyeşil bir düzlük var. Zannedersem bir pirinç tarlası. Epeydir yürüyorum. Yanım karakol olduğu için çekim yapmaya ara verdim. Çünkü sorun yaşamak istemiyorum herhangi bir şekilde. Daha önce belli başlı ülkelerde sorun yaşamışlığım var bu sebeplerle. Şimdi bu yol Tayland sınırına kadar gidiyor şu anda. Artık ileride bir yerde durup ben tam anlamıyla otostopuma başlayacağım, devam edeceğim. Umarım şansım yaver gider. Galiba bir 15-20 kilometre kadar ilerimizde bir tane daha büyük kasaba var. Bu geçmiş olduğum yer gibi değil. Burası direkt şehirdi yani. Daha ufak bir yerleşim yerine benziyor haritada. Ama orada da belki minibüs, otobüs bir şeyler bulabilirim. Veyahut işler kötü giderse en kötü orada konaklayabilirim. O yüzden yürümeye devam edeceğim. Araçların beni alabileceği bir yer gözüme kestirene kadar. Çok fazla araç geçmiyor. Görüyorsunuz. Arada bir böyle 3-4 tane peş peşe geliyor. Sonra yine kimse yok. Şöyle ufak bir sorun daha var. O da şu ki benim bulunduğum taraftan yani sol taraftan ileride bir ayrım var ve o da geldiğim şehre geri dönüyor. Bu ayrım olduğu için bu taraftan geçen araçların çoğu ileriden dönecek araçlar. Yani bana durması gereken araçlar aslında şu şeritten gidiyor şu anda. En azından çoğunluğu. O 1 kilometreyi daha yürümek istemiyorum. Çok yoruldum ve o 1 kilometreyle de vakit kaybetmek istemiyorum ama çok da şansım yok gibi. Beraber göreceğiz artık. Yürürken bir yandan bu arada otostop deniyorum. Elim hep havada. Belli olmaz çünkü belki birisinin duracağı tutar. Birisi der yardım edeyim durayım ve bir 5-10 kilometre, 20 kilometre artık neyse götürür bizi. Vallahi durdu. Hello. Where are you going? So, how far you will go in this way? How long you will go in this way? This one also? Galiba bir araba daha durdu bana. Şöyle bir araç durdu. Arkada inşaat malzemeleri falan var. Ama bir tane koltukları var. Bakalım. Eğer uzun süre gidiyorlarsa bu yolda çok iyi olacak benim için. Bilmiyorum. Okay. Terima kasih. Şu arabaya atlayacakmışım. Vallahi. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Dur bakayım. Okay. Let me put it here. I'm going to Sadao. Where are you going? Sadao ah? Yeah. Saya sampai situ ah. What's your name? T. T. I'm Furkan. THE. T. Okay. I'm Furkan. Furkan. Yeah, from Turkey. Where are you going? Turkey. From Turkey. Turkey. Yeah, Turkey. Oh. Oh. From Istanbul. You are Christian or Islam? Muslim. Islam. Islam. Elhamdülillah. Okay. Bu şekilde. I'm Buddhist. Buddhist. Yes. Ah. How many years you come? In Malaysia, 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks in Malaysia. Evet, bu şekilde gidiyoruz dostlar. YouTuber. Oh, YouTuber? Yeah, YouTube. Where your name? Yeah, okay. I show you. I give you my channel. Abi çok iyi ya. Bu şekilde gidiyoruz. Kendisi Arao şehrinde yaşıyormuş. Sınıra çok yakın. Üzerinde görüyorsunuz Tayland bayraklı bir forma var ama Malezyalıymış kendisi, öyle söyledi. Okay. Bu arada siz de arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana verebileceğiniz en büyük desteklerden bir tanesi. Şimdi abi abone yapalım. You can speak Malaysian? Only terima kasih, samun. Ah, thank you and welcome. Yeah, thank you, welcome. This is my channel. Oh, many followers. Yeah, Oh, 70k almost. 70. How old are you? 25. 25. Yeah, 25. I I don't know, 30.
35. 35. Okay. Böyle T abimizle yollara devam dostlar. 10 numara adamdı ya. Bay bay. Arkadaşlar, insanlara karşı önyargılı olmamayı öğreniyorsunuz işte. Bu arada manzara o kadar güzel ki şurada anlatamam ya. Yemyeşil var ya. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Nereye geldik bir anda? İnsanlara karşı önyargılı olmamayı öğreniyorsunuz. O kadar iyi niyetli bir adamdı ki. Dedi Facebook'unu ver bana. Çok özür dilerim, sana şu anda yardım edemiyorum. Başına bir şey gelirse mutlaka bana yaz. Ben burada ileride yaşıyorum falan. İnsanlar gerçekten çok çok iyiler. Bir 10 dakika falan geldik beraber. Şimdi ben buradan otostopa aynen devam edeceğim. Bir de biraz daha gölgelik bir alana geldim gördüğünüz üzere. Daha şanslıyım artık. Güzel macera oluyor benim için de. Ama şurayı bir göstermem lazım. Otostopa falan başlamadan şurayı bir görmeniz lazım. Dünyanın en güzel yolu musun mübarek? Bu nedir ya? Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kuş cıvıltıları, yemyeşil doğa, arkada dağlar. İnanılmaz bir yerde durmuşuz. Şu manzaranın kenarında tekrardan otostopa başladım ben. Karşı taraf da bu arada tamamen aynı. Sırf yemyeşil pirinç tarlalarıyla kaplı etrafım. İnanılmaz bir yerde durmuşuz. Farkında bile olmadan çok farklı bir yerde buldum. İşte yolun getirdiği macerayı seviyorum. Otostopun da bu yönü güzel. Yorucu mu? Çok yorucu, evet. Aşırı derecede yorucu ama normalde arabayla geçerken belki fark edebileceğiniz detayları otostopta fark ediyorsunuz. İşte çok net bir şekilde görüyorsunuz o detayları. İşte ufak şeylerle eğlenmeye başlıyorsunuz. Ve sonunda bir başka araç durdu arkadaşlar benim için. Çok az gideceğiz. Belki bir 10 kilometre gideceğiz beraber ama sağ olsun bir abimiz aldı. İleride Arao isimli bir şehir var demiştim. O şehrin dışında bir yerde yine ana yol üzerinde indirecek beni. En azından mesafem kısalacak. Şu anda galiba bir 27-28 kilometremiz kaldı. Araç durmadığı için çok uzun sürüyor normale göre. O yüzden bayağı bir zamanımı aldı aslında. Şu anda akşam 6 civarı saat. Ama sorun yok. Hava kararmadan varalım yeter. Sonunda yüzüm gülüyor artık. Güzel şeyler oldu. Son abimiz sağ olsun. Kamerada gözükmedi. Gösteremedim adam ama beni şöyle bir yere getirdi arkadaşlar. Buradan hem tren gidiyormuş hem de otobüs gidiyormuş. Sınıra kadar gidiyor dedi. İngilizcesi çok yoktu. Buradan benim bildiğim Hatyai şehrine, benim gitmek istediğim şehre tren var. Eğer tren şu anda varsa ya mükemmel olacak. Çünkü halen daha 26-27 kilometre yol var. Görüyorsunuz insanlar durmuyor. O yüzden şansımı burada da zorlayacağım. Denemeye devam edeceğiz. Ama hiçbir şey yok gibi ya. Burada kimseler de yok. Vallahi güvenlik görevlisi bile yok, anlamadım. Counter falan yok mu burada? Bunlar kapalı şimdi. Vallahi hiçbir şey anlamadım ben arkadaşlar. Burası kapalı tamamen. Sorry for the train ticket. For ticket. Where can I get ticket? Up there? Up. Ah, okay. Thank you. Yukarı çıkacakmışız. Ve maalesef tren yok arkadaşlar. Şuradan ekrandan baktım ben ama bulamadım. Şuraya da bakınacağım ama yani bir şey olduğunu zannetmiyorum şu anda. Maalesef ki gideceğim yere ben bir tren bulamadım. Akşam saat 8'i 40 geçe diğer sınır kapısına bir tren varmış ama o da benim işime yaramıyor. Çünkü diğer sınır kapısına varmam buradan yine 2 saat kadar sürecek büyük ihtimalle ve akşam 11'de vardıktan sonra oraya ne yapacağım?
Ve 2,5 saat boyunca burada niye bekleyeyim? İleride bir otobüs durağı varmış. Oraya gitmeyi deneyeceğim bir de. Bir de otobüs durağında şansımı deneyeceğim. Saat ilerliyor bir yandan da. Şurası otobüs durağı zannedersem, karşımızdaki bina. Umarım orada bir şey vardır. Köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir Malezya'ya geziyorum bugün resmen. Yani kuzeyinde gitmediğimiz kasaba kalmayacak bu gidişte. Umarım bir otobüs bulabiliriz. Kafayı yemek üzereyim arkadaşlar. Otobüs durağı olarak bir tek bu var. Ya otobüs terminali dedikleri yer bu mu? Adam dedi orada otobüsler var gidiyor falan. Geldiğim yere bakın. Gerçekten kafayı yemek üzereyim şu anda. Yani anca bu kadar aksi gidebilir herhalde işler. Sınıra maalesef ki benim gitmek istediğim sınıra tren yok. Hatyai şehrine yarına kadar tren yok şu anda. Tüm bunları geçtim. Diğer sınıra geçeyim desem 2,5-3 saate yakın beklemem gerekiyor. Ve ana yoldan da epeyce bir uzaklaştım. Muhtemelen 2 kilometre falan içerideyim şu anda. Bir yarım saat ana yola kadar tekrardan yürümem gerekecek ama bir yandan da vakit yukarıya doğru gidiyor. Ve öyle bir yerdeyim ki şu anda tarihte buraya gelen tek turist olabilirim zannedersem. Daha fazla bir şey saymama gerek yok herhalde. Bu kadar şikayet de yeter. Yolumuza bakacağız yine kaldığımız yerden. Çok fazla konuşmanın, şikayet etmenin bana kazandıracağı bir şey olmayacak. Bir tren gidiyor bakın Kuala Lumpur'a doğru. Arkadaşlar ben sonunda şöyle bir yerde durdum. Çünkü baktım artık daha fazla gidemeyeceğim. Saat ilerliyor ve tıkanmaya başladım. Aşırı derecede yorulmaya başladım. Yürü yürü yol bitmiyor. Ve dedim ki bir taksi uygulamasını kontrol edeyim ya. Acaba buradan sonra taksi çağırsam ne kadara gider? Çünkü en başta yol 50 kilometreye yakındı. 46 kilometre falandı. Şimdi düşmüş 29 kilometreye. Çok bir ümidim de yoktu. Çünkü en başta gerçekten yüksek paralar istiyordu taksi uygulamalarında insanlar. Ama bir girdim ki uygulamaya 7,5 dolara falan bir taksi buldum arkadaşlar. Hemen çağırdım haliyle. 30 ringgit bir de 32 ringgite iki farklı seçenek koydum ve 31,93 ringgite yani yaklaşık 32 ringgite birisi kabul etti. 7,5-8 dolara buradan sınıra kadar 29 kilometre gideceğiz. Şanslıyım. Zaten imkan olsaydı otobüse verecektim bu parayı. Bunu göze almıştım. Ama otobüs olmadığı için bu kadar acı çektik. Sonunda artık gidiyoruz. Burada bekleyeceğim. İnanılmaz derecede aç ve susuzum şu anda. Çünkü yanıma yemek almamıştım. Aldığım su zaten çantanın kenarında kaynadı şu anda. İçilecek durumda değil. Sınırı geçtikten sonra nasıl Hatyai şehrine gideceğim bunu da bilmiyorum. Yani bu da ayrıyeten soru işareti. Ama hele bir sınıra varalım gerisine bakarız dedim yani. So how long have you stayed in Malaysia? 2 weeks. 2 weeks. Yeah. Only 2 weeks. You're from Turkey. Şimdi arkadaşlar ben uygulamadan çağırdım. Taksinin içerisine geçtim ve yolculuğum başladı. 7-8 dolar karşılığında sınıra kadar ulaşacağım ve sınırda mototaksiler varmış. O mototaksiler seni dedi sınırın Tayland tarafına kadar götürecekler. Çünkü Malezya ile Tayland border arasında ciddi bir mesafe varmış. Oraya yürürken çok zorlanırsın dedi. Bakalım 22-23 kilometre daha yolumuz kaldı. Sonunda neredeyse geldik sayılır artık. Şimdi sonunda ben sınırın olduğu bölgeye geldim. Bu yolun devamı kara sınırı arkadaşlar. Ama buradan ayrı bir taksiye inmem gerekiyormuş. Uygulamadan çağırdığım arkadaş ben Tayland tarafına kadar süremeyeceğim o yüzden seni burada bırakayım dedi. Buradan artık bir mototaksi bir şey bakacağız. Geldik artık. 1-2 kilometre gerideyiz galiba sınırdan. Burada taksi, mototaksi bir şey soracağım artık. Hello. Tam da bu noktadan sonra iki ülke arasındaki kara sınırına neredeyse ulaştığımdan dolayı video çekmemem konusunda uyarılıyorum ve bir mototaksiyle anlaşıp motorun üstünde Tayland-Malezya sınırına doğru ilerlemeye İlk olarak Malezya'dan çıkışımı gerçekleştirmemin hemen ardından sınırın
Tayland tarafının yolunu tutuyorum ve sorunsuz bir şekilde ülkeye girişimi sonunda artık gerçekleştiriyorum. Ve arkadaşlar geldik ve sonunda Tayland'dayız. Hemen arkam kara sınırı. Hatta şöyle kamerayı döndürüyorum. Arkamda görebilirsiniz. Thank you. O kadar güzel insanlar ki Taylandlılar ya. Ben diyordum acaba sınırda sorun olur mu? Kara sınırı çekiniyordum falan. Çünkü bundan 6-7 sene önce çok sorun yapmışlardı bana burada. Bu sınırda yine. Ama o kadar rahat oldu ki arkadaşlar. Pasaport polisi o kadar güler yüzlü ki. Adam diyor nereye gideceksin? Bak şuradan trene binebilirsin. Şöyle yap. Buradan sonra Türkiye'ye mi dönüyorsun? İşte nasıl Tayland? Seviyor musun Tayland'ı falan? Eski standları da görünce çok iyiydi. Yani beklediğimden çok daha kolay çıktı. Buraya gelirken video çekemedim çünkü o durmuş olduğum yer hemen bu sınırın arkasındaymış. Direkt motora bindim 15 ringgit karşılığında, yani yaklaşık bir 3-4 dolar karşılığında ve direkt buraya kadar, sınıra kadar getirdiler beni ve toplamda arkadaşlar Happy Top'u 10 dakikada ülke değiştirdim. Geldim. Hemen karşımızda artık otel var. Hatta masaj falan yazmışlar. Direkt masaj salonları başladı. Pad Thai satan seyyar satıcılar var burada. Bakın Müslüman Taylandlılar yine sınırın bu tarafında da. Şimdi üzerimde kalan son Malezya paralarını Tayland parasına çevireceğim. Bir de üzerimde benim 340 Tayland bahtı vardı. En azından üzerinde çok az da olsa bir Tayland parası kalmıştı. Onu da artık kullanabileceğim sonunda. Bak sokak hayvanları başladı. Tayland'ın kültürünü, insanını, her şeyini çok seviyorum arkadaşlar. Hemen burada bir seyyar satıcı gördüm bakın. Helal diye yazıyor. Sınırı geçiyorsunuz ama sınırı geçmenizle birlikte çok bir fark olmuyor en başta. Sadece şey belli, Tayland'a geldiğiniz belli. Çünkü ne bileyim kokusu bile değişir mi ya? Geldiğiniz yerin kokusu bile değişiyor. Ve bakın masaj salonları burada bile var. Eğer ben Tayland'dan çıkmadan önce son bir foot masaj yaptıracağım, ayak masajı yaptıracağım derseniz bu bile var. Özlemişim arkadaşlar Tayland'ı. Tekrardan burada olmak çok çok güzel. Bu ülkeyi seviyorum. Çok ülke gezdim ama Tayland favorilerimden açık ara. Hello. Bakın meyve satıcıları var şurada. Bu olayı da çok seviyorum Tayland'da. Hatta bir tane alalım ya. How much for the fruit? How much for 40 baht? Okay. Can I get one pineapple? 40 bahtmış. Normalde daha uygun oluyor ama bir tane alalım. Çünkü inanılmaz yoruldum artık. Bak şöyle bırakmış abla. Hello. Bak şöyle kesiyor şimdi. Kocaman bir tane ananası. Bakın koydu poşete. Okay, kopun kap. Şu olay mutluluğun özeti işte arkadaşlar Tayland'da. Ben bunu çok seviyorum. Pratik ülke, kolay ülke. Ben paramı burada çevireceğim çünkü az önce yürüdükten sonra şunu fark ettim. Döviz büroları bitti. Bir iki tane vardı burada. Daha fazla gitmeyeyim ben çünkü gittikçe paranın değeri de düşebilir. Genelde bu tarz sınır kapılarında siz ilerledikçe paranın değeri de azalabiliyor. Bir yerde mesela atıyorum 30'dan çevirir, bir yerde biraz daha gidersiniz 27'den 26'dan çevirmeye başlarlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Paramı çevirdim ben burada. 489 Tayland bahtı aldım. 62 Malezya ringgiti karşılığında. Tayland paralarını zaten biliyoruz ama çok kısa bir göstereyim ben. Üzerinde kral var. Biliyorsunuz Tayland krallıkla yönetiliyor. Arka tarafta da galiba eski krallarım var, bilmiyorum. Bu 100 baht arkadaşlar. Bunun haricinde bir de 1000 bahtınız var en büyük banknot olarak. 20 baht yine üzerinde kralın resmi var gördüğünüz gibi. Bakıyorum bir de 50 bahtımız varmış. Paralar hep böyle rengarenk ama dizaynı aynı. Tek tip. Bir de işte birkaç para daha aldım. Üzerimde en azından bir 30 dolar karşılığı falan Tayland bahtı oldu ülkeye girerken daha. Bu çok güzel oldu. Şimdi paramızı da çevirdiğimize göre artık gitme vakti. Okay. Kopun kap. Şöyle bir yerdi burası arkadaşlar.
Zaten Money Exchange'de yazıyor direkt burada. İngilizcesini, Çincesini, işte Taycasını artık her dilde karşılığını yazmışlar. Güzel oldu. Bütün işlerimizi hallettik artık. Hello. Herkes bana bakıyor çünkü tek turist benim şu anda burada. Yani benden başka yürüyerek bu sınırı geçmeye kalkan turist yoktur herhalde şu anda. O yüzden çok uzun zamandır bu insanlar turist görmemiş olabilirler buralarda. Bir tane mototaksi bulmamız lazım burada bir yerde. Ve mototaksiyi bulduktan sonra artık kafamız rahat olacak. Kendimizi Hatyai şehrine atmış olacağız. Zaten muhtemelen bir 10 kilometre falan uzaklıktayız şu anda. Geldik yani artık. Oh yarasın abime. Ne güzel işte var ya, benim de canım çekti. Sınırın altını üstüne getirdim ben. Bir yemek satıcısı var. Savrikap. Ne satıyormuş abi böyle ya? Aa, dumpling satıyor, mantı gibi. Şurada da domuz kanı var arkadaşlar. Bu domuz kanı. Burada galiba tavuklar var. Tavuk mu bu, domuz mu gerçi? Anlamadım. Büyük ihtimalle domuzdur şu. Hello. İnsanlar çok güler yüzlü, anlayışlı. Müslümanı da var burada arkadaşlar. Budisti de var. Ne bileyim, Ladyboy'u da var Tayland'da. Bir yandan çok çılgın bir gece hayatı var ama herkesin birbirine çok ciddi saygısı var. Bakın şu sınır kapısında birisi yemek yiyor. Birisi büyük ihtimalle oruç tutuyor orada. Ne bileyim, bir başkası kendi halinde oturmuş. Herkes kendi halinde. Tayland'da bunu seviyorum. Yargılama yok insanlar arasında. Kimse sizi ne olduğunuz için yargılamıyor. Herkes herkese saygı duyuyor. İnsanı çok güler yüzlü. Malezya'da insanlar çok güler yüzlüydü ama Tayland'a gelir gelmez Tayland insanının bambaşka olduğunu tekrardan anlamış oldum. Şu anda çok yerel bir yerdeyim. Kimsenin benden bir çıkarı yok. Sadece ben olduğum için gülümsüyorlar yani. İnsanlar sadece kendim olduğum için gülümsüyor burada bana. Bunu da özellikle belirteyim dedim yani. Benim macera bitmek bilmiyor. Ben sınıra geldiğimde buradan Hatyai şehri, yani benim gideceğim şehir 54 kilometreymiş. Ben sınıra kadar olan kısma bakmıştım ama sonrasında bakmamıştım. 54 kilometre ve şu anda otobüs yok. Bakın hemen şurada bir otobüs bileti satan yer var ve kapanmış şu anda. Bu arada çantamı bıraktım. Kamera sallanmış olabilir. Burada motorda olan bir arkadaş vardı az önce. Motorda telefonla konuşuyordu. Ona sordum ben. O da bekle dedi. Burada dur dedi. Şurası normalde otobüs bileti satıyor ama maalesef ki yok yani şu anda. Bakalım ne bulacağız artık, nasıl gideceğiz bilmiyorum. Bu arkadaş sağ olsun yardımcı oluyor şimdi bana. Bakalım ya, çözersek güzel olacak. Otostop çekebileceğim bir ortam kesinlikle yok burada. O yüzden şey bulmam lazım. Taksiye baktım ama taksiler 20 dolar falan buradan. O kadar da vermek istemiyorum açıkçası. Okay, ver. Okay. Kopenhag. Minibüs var dedi. Çevreye yazdı. Gösteriyor galiba şimdi bana. Çocuk sağ olsun çok yardımcı oluyor şu anda bana. İnsanlara sormaktan çekinmeyeceksiniz. Yardımsever insanlar. Okay. Kopenhag. Belki görmüşsünüzdür. Sen bekle diyor. Ben sana bir taksi bulacağım. Motor taksi bulacağım. Çok iyi. Ya, çocuğun hakkı ödenmez. Yemin ediyorum, bak geçerken tam ne yapacağım diye düşündüm. Dedim şuna bir sorayım ya, ne diyecek. Hiç İngilizceyi bilmiyor. Çeviriden ne kadar yardımcı oldu. Tayland'ı bu yüzden seviyorum. İnsanlar her zaman yardımseverler. Şimdi oturacağım ben burada, bekleyeceğim arkadaşlar. Karşımda aslında bir iki restoran da var. Acıktım bir yandan da. Hava da karardı. Yemek yemek istiyorum ama beklememiz gerekiyor. Bakalım biraz. Abi iyisi de var, kötüsü de var. 1000 baht dedi adam şu kadarcık mesafeye. Gerçi şu kadarcık mesafe diyorum da 50 kilometre. Ama özel taksi bile, araba bile yani
500 baht aynı mesafeye 590 baht falan bu adama vereceğime arabaya veririm. Yani 1000 baht niye vereyim? 1000 baht dedi önce. Sonra ben yok falan deyince tam giderken bir denemek için 700 dedi. Yani saçmalık arkadaşlar. Abi o yüzden bilmiyorum ne yapacağız. Yani en kötü artık çıkıp otostopa devam edeceğim. Çünkü böyle olmayacak. Evet, çok güzel insanlar da gördük, Taylandlıları. Çok iyi insanlar ama thank you brother, thank you. Thank you so much. Kopun kap. That's okay. Abi 800 diyor. Bu da yani istersen diyor taksiyle 800'e git ama ona da gerek yok. Hello. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben yine çıkıp galiba biraz otostop deneyeceğim. Olmadı artık en kötü 20 doları vereceğiz. Yapacak bir şey yok yani. 20 dolara taksi çağırırım uygulamadan. En kötü seçenek bile şu anda maalesef ki buradaki gelen insanların verdiği fiyattan daha iyi olduğu için onu değerlendirmek durumundayım. Şu abla hemen durdu şimdi. Nereye gidiyorsun diye sordum. İleriden dönecekmiş. O kadar utandı ki kadın böyle bana yardım edemediği için. Dedim Hatya'yı sorry falan diyor böyle. Ya çok güzel insanlar var ama bir yandan da arkadaşlar fırsatçı da çok fazla var. Her yerde var burada. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle sebze pazarı gibi bir yerin kıyısından yürüyorum ben. Yan tarafımda bayağı sebze meyve satıcıları var. Herhalde bu bölgenin, bu sınır kasabasının, şehrin dışarısına çıktığımın göstergesi olsa gerek bu da. Maalesef karanlığa kaldım. O yüzden çok fazla ilerlemeyeceğim bu bölgeden. Çünkü karanlıkta bir yerde mahsur kalmak istemiyorum. En azından en kötü ihtimalle olsa dahi buraya yakın bir yerde otostop deneyeyim ve şansım olsun. Çok fazla motorlu insan geçiyor. Bunlar beni alırlar diye düşünüyorum. Geçerken de selam veriyorlar çünkü. Ufak ufak artık 3-5 kasaba gideriz diye düşünüyorum bir şekilde. I can send to station. Okay. Sadao. Okay. Okay. Kapı kap. Şöyle bir geçelim. Hızlı. Okay, Kopun kap. Passport, okay? Yeah, okay. Close. Come from. Türkiye. Tulaki. Turkey. Yes. They're from Thailand. Okay. From Sadao. Sadao. Okay. Tulaki. Turkey. Turkey. Where you going? Turkey. Hatyai. Wow. I'll go on to I don't Hatyai. know in station minibus in Sadao. Minibus? Okay. I don't know. You don't know. Not close. Okay. I not home Hatyai. I not home I home Sadao. You know. I see. I can send you Sadao. Okay, I see. Evet arkadaşlar, bilmiyorum ne kadar gözüküyorum. Zifiri karanlığın içerisindeyim. Bir araba aldı beni, şanslıyım. Ama minibüs bir şey var mıdır benim bileceğim yerde bilmiyorum diyor. Yakın mesafeye gidiyor. Bilmiyorum. En azından yolu göstereyim. Gidelim bakalım. Abi telefonda birileriyle konuşuyor. En azından bir 10 kilometre, 20 kilometre daha yolun bir kısmına gitsem yeterli benim için şimdilik. Yolu kısaltalım biraz. En kötü yine taksi bir şey çağırırız yani gittiğimiz yerden. Sağ olsun bu abimiz beni şimdi getirdi. Şurada bir tane minibüs var. Burada başka minibüs var ama saati dolmuş arkadaşlar bunların. Bilmiyorum ne yapacağım. Arkada otel var dedi. Bir şey bulamazsan burada kal dedi ama sıkıntı şu ki ben sınırı geçtikten sonra nasıl olsa Hatyai'ye gideceğim diye rezervasyon yaptım ve parasını da ödedim. Gittim hostel ayırttım, parasını da ödedim. Yani çok gereksiz bir şey oldu. Hiç ayırtmasam bir şey de olmayacaktı aslında ama dedim ki şimdi zaten ben burada bir otobüs bir şey bulup gideceğim. Önce otelimi ayırtayım. Mesafeye de hiç bakmadım. Daha 50 kilometre hatta 59 kilometre olduğundan da habersizdim.
Ve işin sonucu şu anda oraya gitmeye uğraşıyorum. Daha 44-45 kilometrelik bir mesafe var. Buradan ne bulabilirim diye bakınacağım. Eğer hiçbir şey bulamazsam moto taksi çağırmaya çalışacağım uygulamalardan. Grab, Bolt gibi uygulamalardan. Eğer o da olmazsa bilmiyorum. Artık mecbur herhalde burada bir yerde kalacağım. Çünkü şu anda buradan çıkmam çok zor. Kasaba halen daha ana yolun üzerinde. Belki 2-3 kilometre daha devam ediyor ve yollar zifiri karanlık. Buranın dışarısına çıkmaya çalışırken başımıza başka dertler almayalım zifiri karanlıkta diye düşünüyorum. O yüzden burada bir yerde bir kontrol edeceğim. İnsanlara soracağım. Minibüs var mı? Ya da taksi bir şey bulabilir miyim? Bazen paylaşımlı taksiler oluyor. Ama maalesef saat çok ilerlediği için artık, ya çok ilerlemedi gerçi, akşam 7 sadece, ama bulabileceğimizi pek zannetmiyorum bu tarz bir yerde. Şimdi şurada ışıkta bir oturacağım. Seçeneklere bakacağım. Hello. Motoruyla gidiyor insanlar. Bir yandan Ramazan, bir yandan Çin Yeni Yılı süslemeleri var. Çin Yeni Yılı gerçi bitti şu anda artık. Biteli de oldu biraz ama süslemeleri duruyor tabi hala. Bayramlar üst üste Tayland'da. Şimdi 7-Eleven'ın önüne oturdum. Kaldım burada. Seçeneklere bakıyorum arkadaşlar. Ne yapabiliriz ona bakıyorum. Elimizde ne gibi seçenekler var onu anlamaya çalışıyorum. Uygulamada bana 11 dolara taksi gösterdi buradan. Gideceğimiz mesafeye karşın fiyat mükemmel ama kabul eden çıkar mı tabi orasını bilmiyorum. Sadao isimli bir kasabadayız şu anda. Sınıra da ismini veren yer aslında burası. Sadao sınır kapısından geçmiştik. İleride hemen bir cami var. Haritada görebiliyorum baktığım zaman. Genelde Müslüman halk yaşıyor. Hatta başı kapalı kadınların vesaire motor kullandığını, geçtiklerini görebiliyorsunuz. Çok bir nüfus olduğunu zannetmiyorum burada. Çünkü haritada çok küçük bir yerleşim yeri olarak gözüküyor. Burada kalsam bir sonraki gün yine tekrardan Hatya'ya gitmek zorundayım. Halihazırda orada konaklamam varken burada kör bir şekilde konaklama aramaktansa, körü körüne kapı kapı otel aramaktansa oraya gitmeyi tercih ederim yani her halükarda. Burada bulacağım otel de zaten taksi parasından uygun olmayacak. O yüzden bir şekilde gitmem lazım. Kabul eden hiç kimse çıkmıyor çünkü kasabada kimse yok. Büyük ihtimalle bir süre burada bekleyeceğiz, böyle gözüken o ki. Arkadaşlar bilmiyorum beni ne kadar görebiliyorsunuz şu anda. İçerisi zifiri karanlık bir aracın içinde ilerliyorum ben şu anda. Bayağı bir süre mahsur kaldım maalesef ki. Bu arada bayağı korkutucu duruyorum böyle. Maalesef ki bir sürü dolandırıcı var açıkçası bu uygulamalarda, onu fark ettim. Birisi kabul etti, dedi bir tuvalete gitmem lazım falan. O ara ben geldim diye işaretledi uygulamada ve benim de kartım olduğu için 3 dakika falan ücretsiz bekleme süresi var. Sonrasında para alabilecekti. İşte yok geliyorum ediyorum yazıyor bana sürekli uygulamalar ama adamın geldiği yok, araba hareket etmiyor. Yok tuvaletteyim falan yazıyor. Sonra iptal ettim ben. Ondan sonradan bir 10 dakika geçti. Birisi geldi yanıma ben 7-Eleven'ın önünde beklerken. Konuştu falan böyle, hiç beni tanımıyormuş gibi. Sonra demesin mi? Ben o senin iptal ettiğin taksiciyim işte. Kusura bakma benim normalde arabam yok burada. Sadece uygulamayı test etmek istedim. Yani test etmek istedim diyor da ben iptal etmesem sonuçta uygulamadan para kazanacaktı. Muhtemelen çevrede sürekli sürecekti kendi kendine ve karttan para çekmeye çalışacaktı. Sonra başkası kabul etti. Adam tam tersi yöne sürdü. Arıyorum 15 dakika bekle diyor. Sonra ta sınıra kadar gitti adam. Geliyorum diyor sürekli. Onu iptal ettim. Bir tanesinden $1 para çektiler kartımdan. En son nakit falan işaretlemeye çalıştım. En son işin sonunda dostlar Grab uygulamasından birisi 500 bahta kabul etti. Yapacak hiçbir şey yok. Hosteli ödediğim için mecburen artık bu parayı ödeyecektim. $16 falan 45 kilometre yol gidiyorum taksiyle. Yani aslında taksi için uygun ama tabii ki ben böyle bir şey istemiyordum. Yani bütçemi zora sokacak bir şey istemiyordum. Benim için şu anda çok da uygun değil ama yapacak bir şey yok. Buralarda kalmaktan, kapı kapı otel aramaktan, kalacak yer aramaktan vesaire iyidir. Bu şekilde ilerliyoruz şu anda.
manzarayı göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Çünkü zifiri karanlık, saat akşam 8 oldu artık ve bu karanlıkta otostop çekme şansım da yoktu. Anlayacağınız üzere. Böyle moral bozmak yok. Yeniden Tayland'dayız ve bir şekilde ilk şehrime ulaşacağım. Arkadaşlar, bilmiyorum ne kadar gözüküyorum. Beni bir okuyun, üfleyin. Ben niye bugün aksilik üstüne aksilik yaşıyorum ya? Ya yeter dedim, taksi çağırdım. Dedim gideyim, parası neyse veriyorum, gideyim. Yolda 10 kilometre kala ne oldu biliyor musunuz? Adam bir anda yolu değiştirdi ve karşı tarafa döndü. Dedim ne oluyor? Adam anlatamıyor da, İngilizce de bilmiyor. Diyor ki 10.30'da gideceğiz. Diyorum ne 10.30'u? Hani uygulamadan çağırdım seni, varmam lazım benim, bilmem ne. Adam anlamıyor beni. Neyse en son şunu anladım ki araba elektrikli arabaymış ve arabanın şarjı bitmiş. Şu anda şarj istasyonundayız. Burası benzinliğin arkasında yer alan bir şarj istasyonu ve araba şarj oluyor. Şu anda %13 şarjımız var. 9.30'a kadar burada duracağız dedi. Yani adam şunu da demiyor. Kardeşim ben bir 10 dakika şarj edeyim. Menzili biraz dolsun arabanın, seni bırakayım, sonra dönüşte yine şarj ederim. Yok. İlla tamamen dolduracak arabayı. Kafayı yemek üzereyim ben de. Saat şu anda 9'a geliyor. Ve adamı bekleyeceğim. Üzerine daha hala 12-13 kilometre yolumuz var. Daha yemek bile yemedim. Hiçbir şey yiyemedim bugün. Kaç saattir yoldayım artık bilmiyorum. Sabahtan beri yoldayım ya. Önce feribota bindik, sonra otostop vesaire derken bütün işlerim aksadı. Şu anda yani video editlemem gerekiyor, video yüklemem gerekiyor. Bunun için çıkmış olduğum bir yol var. Ama bu tarz aksilikler başınıza gelince gerçekten can sıkıcı bir hal alıyor. Şöyle bir aşağı indim şimdi. Adam nerede o bile belli değil. Beni arabada bıraktı gitti. Araba şarj oluyor. Ben böyle geziniyorum. Allah'ım ben neler yaşıyorum bugün ya. Gerçekten nasıl bir gün. Tamam macera ama bu biraz fazla macera oldu. Mutluyum arkadaşlar. Keyfim yerinde. Canımızı sıkmayalım. Zaman zaman enerjim düşük gibi gelmiş olabilir size ama gerçekten keyfim yerinde. Her şey yolunda. Eşyaları bıraktım mecburen. Yapacak bir şey yok. Şurada kafeterya var. 7-Eleven marketler var biliyorsunuz Güneydoğu Asya'da. Bu 7-Eleven marketlerde her şeyi bulabiliyorsunuz. Şimdi yiyecek bir şeyler bakacağım. Bir de bir lavaboyu kullanırım burada. En azından hazır durmuşken karnımı doyurayım, bir şeyler yiyeyim. Şimdi burada şöyle yemek çeşitleri var arkadaşlar ama çok bir şey kalmamış. Benzin istasyonu olduğundan. Balıklı tavuklu hamburgerler var. Artık buradan basit bir şey alacağım. Sabah da hamburger yemiştim. Yolda da ufak bir hamburger yemiştim. Tekrardan hamburger yemek, yağlı bir şey yemek istemiyorum ama seçeneğim yok. Saat ilerliyor. O yüzden buradan bir şeyler ayarlayacağım artık. Belki yoğurt, içecek falan bir şeyler alırım. Burada vitaminler falan da var. En azından bir karnımı doyurayım. Şöyle bir tavuk aldım şimdi. Yosun kaplı dışarısı. Burada bunu atıştıracağım. Hatta oturayım biraz. En azından yola ara vermişken dinleneyim. Ya toplamda 2,5 saatte gidebileceğim yolu hem çok daha fazla para harcayıp hem de saatler sonra hala gidememiş olmak üzüyor beni. Otobüs yok, taksi yok, ne ararsam yok. Biraz zorlu bir gün oldu. Ya, otobüs bulsam muhtemelen 10-15 dolara gelecektim Hatyai şehrine kadar. Bulamadık. Tren bulsam muhtemelen yine maksimum 10 dolara gidecektim. Ben 30 dolar para harcadım şu ana kadar ve halen daha varamadım. Ya varamamış olmak saçma geliyor. Şöyle gözüküyor bu arada yediğim şey. Yosunlu tavuk böyle. Đau. Ben sonunda ulaştım. Sonunda vardım. Çok uzun sürdü. Yani yolda elektrikli arabayı şarj bile ettik.
Ama geldim. Şurası benim bu gece kalacağım hostel. Normal bir apartman hostele çevirmişler. Şimdi yemek yiyebileceğim bir yer bakınacağım. Bir şeyler atıştıracağım. Dinleneceğim ve ardından da yatıp uyuyacağım. Yarın aslında kaldığım yerden yoluma devam etmek istiyorum. Çünkü bu şehirde pek bir şey bulamayacağımı biliyorum. Ve şu anda çok güneyde, ne bileyim, Tayland'da her yere uzak olan bir konumdayım. Buradan kendim biraz daha merkezi bir yere, biraz daha en azından sahil kenarına bir noktaya atmak istiyorum. Aslında Koh Phangan Adası'na gitmeyi düşünüyordum. Ama bugünden sonra bu yorgunlukla adaya gider miyim bilmiyorum. Çünkü çok fazla vaktim olmayacaktı orada da. Eğer ki adaya gidersem 17 saatlik bir otobüs yolculuğu yapmam gerekecek daha sonrasında Bangkok'a. Buradan sonrası da biraz belirsiz aslında şu anda arkadaşlar. Zorlu bir yolculuğu geride bıraktım. Biraz dinlenmek istiyorum ve ardından ne yapacağıma karar vereceğim. Her şey kapalı bu arada. Restoran bir şey bulabilir miyim diye çıktım ama bilmiyorum. Bir tane market var sadece burada. Onun dışında görüyorsunuz ne var ne yok şehirde kapanmış. Ufak yerlere geldiğinizde böyle bir sorun oluyor işte. İlginç bir marketmiş burası da, bakın. Burada bir yerde ben şimdi bir şeyler atıştırayım bakalım. Arkadaşlar dön dolaş bir süre ben bir şey bulamadım. Sonrasında çok hareketli bir sokağa denk geldim. Böyle değişik bir sokak. Her yerde masaj salonları falan var ve seyyar satıcılar var. Gece pazarı var. Ve gece pazarında şöyle bir yerde ben bir tezgaha oturdum aslında. Şuradaki arkadaki seyyar satıcıdan şöyle bir kızarmış noodle aldım ben. Tavuklu ve yumurtalı noodle bu. 70 bahtı. Yani $2,5 gibi bir şey yapıyor. Yumurtalı noodle olarak geçiyor. Bu ek noodle olarak geçiyor. Saatler sonra artık düzgün bir şey yiyeceğim. Anca burayı bulabildim. Başka restoran bulamadım. Birkaç tane Çin restoranı vardı sadece. Afiyet olsun bana. Sokak yemekleriyle direkt başlıyoruz Tayland macerasına. Çok yoruldum. Böyle bu kadar ufak bir şehirde akşamları bu kadar hareketli olacak bir yer beklemezsiniz. Sokak tıklım tıklım ve inanılmaz hareketli. Gerçekten çok şaşırttı beni. Şöyle bir tadına bakacağım şimdiden bu noodle'ın. Ama duman tütüyor. Ama abartmıyorum. Gerçekten çok lezzetli. Bayağı iyi. Saatler sonra yediğim için de iyi geliyor olabilir diyeceğim ama yok, lezzetli gerçekten. Tayland'da işi biliyorlar. Bu tarz yemekleri ben seviyorum. Ve bu bizim damaklarımıza da uygun. Bol tuzlu. Şöyle kocaman tavukları da atmışlar. Genelde temiz oluyor. Sorun olmuyor temizlikten yana. Ben hiç zehirlenmedim, öyle söyleyeyim en azından. Evet, tuzlu. Güzel. Tuzlu makarna gibi düşünün böyle. Tavuklu tuzlu makarna gibi. Evet arkadaşlar, bana afiyet olsun. Şunu bir yiyeyim ben. Rahatlayayım, karnımı tam anlamıyla doyurayım. Sonra devam ederiz. Ufaktan bir etrafı göstermek istiyorum bu şekilde. Her yerde görüyorsunuz seyyar satıcılar var. Sokaklar aşırı derece kalabalık ve her yerde adım başı sağımda solumda masaj salonları görüyorsunuz. Bu kadar çok masaj salonunu Tayland'da tek bir sokakta bir arada daha önce gördüm mü emin değilim. Ve Hat Yai şehrinde, bu kadar yerel bir şehirde bunu beklemiyordum açıkçası. Bakın bu şekilde katmer satıyorlar burada. Roti deniyor buna. Hello. Sokak yemekleriyle çok meşhur bir alan burası. Arka taraf kocaman bir gece pazarı aslında. İlk çıktığım yeri gördünüz, hiçbir şey yoktu ve bir anda etraf şenlendi resmen. Bu tarafa doğru yürüdükçe etraf giderek daha da kalabalıklaştı ve sonrasında burada bir patlama var. Daha arka sokaklara doğru devam ediyor aslında bu alan. Birkaç sokak daha arkaya doğru ciddi hareket var.
ve dolaşılabilecek alanlar var. Seyyar satıcılar var, ufak butik mağazalar var ama ben şimdilik bu kadarını göstereceğim. Çünkü gerçekten enerjim kalmadı artık. Çok yoruldum ve yavaştan buraları göstererek geri döneyim istiyorum. İnanılmaz bir ilgi var masaj salonlarına. İnsanlar sıra bekliyor, bakar mısınız? Bu arada bu da benim meyve aldığım gibi bir satıcı, bakın. Meyve satıcısı. Bu kadar gece hayatının hareketli olacağı bir yer beklemiyordum açıkçası ben bu şehre gelirken. Açıkçası ben ufak, sessiz, sakin bir şehir bekliyordum. Malezya'da gittiğim yerler hep bu şekildeydi. Bu tarz bir ufak şehre geldiğimde geceleri bu kadar bir hareket görmek imkansızdı. Ama Tayland'da o gece hayatı, gece yaşamı, hayatı geceleri yaşama kültürü öyle bir hal almış ki burada bile sokaklar tıklım tıklım. İnsanlar belli ki akşamları hayatını yaşıyorlar. 20'ye kokonat satılıyormuş bu arada. Bir tane alacağım şimdi. 20 baht, yani 1 dolardan bile daha az yapıyor. Söyleyeceğim şimdi, kim bakıyorsa bir tane alacağım. Can I get one? Başladı bakın şimdi kokonatı. Bayağı uygun, 20 baht. Okay, I take one. Hop. Okay. Kokonat. Can I sit? Okay, okay. Ufak bir oturma yeri yapmış abi. Oo, çok iyi var ya. İnanılmaz tatlı. Ufak bir oturma yeri yapmış buraya dükkanın önüne. 20 bahta kokonat satıyor. Az önce gece pazarında birisine sordum. 40 baht dedi. Sonra dedim dolaşayım biraz daha. Yarı fiyatına. 40 baht da bu arada çok ucuz dostlar aslında. Ama 20 baht çok iyi fiyat. Oh, şu anda günün yorgunluğunu atıyorum şununla. İnanılmaz iyi geldi. Evet. Kokonatımızı da içtiğimize göre artık yavaştan videoyu noktalandıracağım ben arkadaşlar. Hello, how are you? Enjoy your meal. İnsanlar iyiler ya. Selam veriyorlar. Önce bir selam verdiler, sonra ben kamerayla dönünce onlara doğru bir afalladılar. Ama gerçekten Taylandlıların ne kadar sıcak insanlar olduğunu şuradan bile görebilirsiniz. Bir de bu şehirde yabancı olmadığı için çok az turistin geldiği bir yer olduğu için ayrı bir sıcakkanlı bence insanlar. Ufak bir yürüyüş yapınca bile onu hissedebiliyorsunuz. Bakın bir Tayland klasiği, şöyle motorlar geçiyor. Yanına bir oturma yeri yapıyorlar ve yük taşımacılığında ya da taksicilikte kullanıyorlar motorları. Evet, tekrardan öyle ya da böyle bir şekilde Tayland'a ulaştık. Hat Yai şehrine geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Video boyunca yoruldum. Çok çabaladım. Buraya gelmem bayağı sürdü. Ve biraz fazla sitem ettiysem kusura bakmayın. Gerçekten maceradan keyif alıyorum, yolculuktan keyif alıyorum. Ama tabi bazen bunun negatif yanları da olabiliyor. Bunları olabildiğince yansıtmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Fazla yansıttıysam bugün biraz affola dostlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda Tayland'da veya farklı ülkelerde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Hat Yai şehrinden herkese selamlar.